Berlin şehrinin batısındaki Potsdam'da 2023 Kasım'ında bir toplantı düzenlendi. Avrupa'nın tüm dengesini sarsmaya aday bu toplantı, Nazilerin 1942 yılında yine Potsdam'da düzenlediği ve Avrupa'daki Yahudilerin kitlesel olarak imhasını tartıştığı meşhur Wannsee Konferansı ile büyük bir paralellik taşıyor. Çünkü toplantının ana gündem maddesi, vatandaşlık ya da oturum hakkı olmasına rağmen sığınmacı ya da mülteci kökenlilerin, uyum sağlayamadığı düşünülenlerin veya Alman geçmişe sahip olmayanların kitlesel olarak sınır dışı edilmesiydi. Yoksa dünya, tarihin tekerrürden ibaret olduğu gerçeğiyle bir kez daha mı yüzleşecek? Almanya siyasetinin popülist ve sağcı yüzü Almanya için Alternatif Partisi, kısa adıyla AfD'nin düzenleyicisi olduğu toplantı, Almanya'daki aklı selim herkesi kötü ihtimali düşünmeye itti. Çünkü Almanya'da düzenlenen anketlerde AfD ikinci parti konumunda ve bu durumda iktidara oldukça yakın. İngiliz düşünür Lord Acton'un meşhur sözüdür: İktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. 2024 yılının ilk günlerinde ise Almanya'da AfD ve Potsdam toplantısı karşıtı düzenlenen kitlesel protesto olarak yüz binlerce insan katıldı. Herkesin aklında aynı korku vardı: mülteci karşıtlığı Avrupa'nın ırkçı damarını daha ne kadar hoplatabilir? Ve aynı temenni: Avrupa bir daha asla böyle bir şey yaşamamalı. Kurulan bu paralelliği sakın abartılı bulmayın. Nazi ideolojisinin antisemitizme nasıl evrildiğini kodları bugünün korkularının temelini oluşturuyor. Haydi gelin Yahudi soykırımı ya da bilinen adıyla Holocaust nedir ne değildir birlikte bakalım. Holocaust nedir? Bugün geçmişte Naziler tarafından işlenen tüm suçlar ve yaydıkları dehşet için kullanılan bir terim olsa da Holocaust, 1933-1945 yılları arasında Nazi Almanyası ve işgal yoluyla kontrol ettikleri tüm bölgelerde Yahudilerin sistematik olarak zulüm ve cinayetlere maruz bırakılmaları anlamına geliyor. Üstelik sadece Yahudiler de değil, Romanlar, Slavlar, eşcinseller, zihinsel ve bedensel engelliler ve tüm siyasi muhalifler aynı zulme uğradılar. Yahudi soykırımı nasıl başladı? Her şey Nazilerin iktidara gelişiyle başladı. 1920'li yıllar boyunca popülerliği artan ve ülkenin her yanından destekçi kazanan Nazi Partisi, 1933 yılında değişim vaadiyle iktidara geldi. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, ekonomik olarak yıkımın eşiğindeydi. İnsanlar işsiz, gelecekten umutsuzdu. Kendilerini düzlüğe çıkarması için Adolf Hitler ve onun fikirlerine güveniyorlardı. Üstelik Almanların büyük bir kısmı her şeyin sorumlusu olarak Yahudileri görüyor, savaşta kendilerini ihanet ettiklerine inanıyorlardı. Nisan 1933'te çıkarılan bir kanunla Yahudilerin devlet memuru olmaları yasaklandı. Çünkü onlar güvenilmez olarak kategorize edilmişlerdi. Ardından da akademi başta olmak üzere birçok meslekten ve sosyal hayatın tamamından men edildiler. Böyle devam ederken 1939 yılında Almanya Polonya'yı işgal etti. İkinci Dünya Savaşı resmen başlamıştı. Naziler, Almanların dünyadaki tüm insanlardan üstün bir ari ırk olduklarına inanıyorlardı. Bu yüzden de diğer uluslara hükmedebilirlerdi. Böylece ülkeleri birer birer işgal etmeye başladılar. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Yahudi nüfus oldukça fazlaydı. Sadece Polonya'da 1.700.000 Yahudi yaşıyordu. Üstelik hedefleri sadece Yahudiler de değildi. Kendilerinden aşağı gördükleri diğer ırklar ve muhalifler üzerine tam bir kontrol sağlamak istiyorlardı. Ne yapacaklarına karar verene kadar hepsini getto olarak bilinen şehir dışındaki bölgelere zorla yerleştirdiler. Yüksek duvarlarla çevrili gettolar küçük yerlerdi ve nüfus çok kalabalıktı. Sefalet, açlık ve hastalık kol geziyordu. İnsanlar ölmeye burada başladılar. Ardından seyyar infaz birlikleri ortaya çıktı. Alman ordusunun işgal ettiği ülkelerdeki neredeyse tüm mahalleleri ev ev, tek tek arayarak Yahudileri, Romanları, siyahları, muhalifleri, Katolikleri, Polonyalı milliyetçileri, kısacası kendinden aşağı gördükleri herkesi tek tek infaz etmeye başladılar. Bu kişiler aynı zamanda siyasi olarak da düşmanlarıydı. Sistematik cinayetlerin başlangıç noktası bu infaz birlikleriydi. Bu siyasi düşmanlardan ve ırklarını bozduklarına inandıkları Yahudilerden kesin olarak kurtulmak için buldukları ilk çözüm, onları Doğu Afrika'daki bir ada ülkesi olan Madagaskar'a sürgün etmekti. Ardından bunun zor olacağını düşünerek insanları hapsetmek, zorla çalıştırmak ve nihayetinde öldürmek için toplama kampları kurmaya başladılar. Ve bu plana da nihai çözüm adını verdiler. Zaten Münih'teki terk edilmiş bir silah fabrikasının üzerine 1933 yılında kurdukları ve siyasi muhaliflerin hapsettikleri Dachau toplama kampı vardı. Üstüne birçok yeni toplama ve çalışma kampı inşa ettiler. Aslında bunlar birer imha kampıydı. Polonya, Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan ve Belarus'ta kamplar kuruldu. Toplama kampı ve imha kampı arasındaki fark neydi? Kamplara trenlerle getirilen insanlar burada yeniden sınıflandırılıyordu. Bir doktor heyetinin karşısına çıkarılan insanlardan
sağlık durumları hakkında bilgi isteniyordu. Gettolarda doktordan ve ilaçtan mahrum bir şekilde yıllardır yaşayan insanlar da hastalıklarını söylediklerinde tedaviye kavuşacaklarını umarak birer birer dertlerini anlatmaya başlıyordu. Fakat hasta olanlar hemen gaz odalarında ölüme gönderiliyordu. İlk faaliyete geçen kamp olan Polonya'daki Chelmo'da insanlar seyyar gaz minibüslerinde öldürüldü. Diğer kamplarda da mahkumların öldürüldüğü kalıcı gaz odaları bulunuyordu. Sağlıklı olanlar ise çalışma kamplarında zorla madencilik, tarım, konfeksiyon, inşaat gibi işlerde çalıştırılıyor. Bu imha kamplarının en büyük ve en ölümcül olanı ise Polonya'nın Krakow şehri yakınlarındaki Auschwitz kampıydı. Bu kamplarda gaz odalarında ölüm dışında toplu kurşuna dizilmeler de yaşandı. Açlık ve hastalıklar da ölümleri arttırdı. Ölenler ise krematoryumlarda yakılmaktaydı. Yahudiler Nazilere karşı direniş gösterdi mi? Gettolarda silahlı direnişler oldu. Varşova gettosundaki insanlar silahlı isyan başlattılar. Yaklaşık bir ay süren isyan sonucunda 7.000 Yahudi öldürüldü, sağ kalan 50.000 kişi ise imha kamplarına gönderildi. Avrupa genelinde kamplara götürülmekten kurtulan birçok kişi de çeşitli bölgelerde Nazilere karşı koymak için bir araya gelen partizan gruplarına katıldılar. İnsanlar üzerinde deneyler yapıldı mı? Holocaust'un en kirli isimlerinden biri olan Joseph Mengele, özellikle insanlar üzerinde yaptığı deneylerle tanınır. Auschwitz ise çoğunlukla ikizler üzerinde yaptığı deneylerde hayatta kalan birçok insan kalıcı olarak sakatlandı. Ayrıca kısırlaştırma, anestezi verilmeden yapılan ameliyatlar, doğuştan anomalisi olan insanların incelenmesi, çocukların gözlerini ilaç enjekte ederek renk değiştirmeye çalışmak gibi pek çok gayri ahlaki işlem insanlar üzerinde uygulandı. Tüm bunlardan ötürü de kurbanların hafızasında ölüm meleği olarak adlandırıldı. Holocaust nasıl sona erdi? İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve 30 Nisan 1945 tarihinde Hitler'in intihar etmesiyle Almanlar koşulsuz olarak teslim oldular. Ancak 1944 yılında başlayan yenilgilerle savaşın sonunu kestiren Naziler, kamplarla ilgili gerçekleri dünyaya duyulmasını önlemek istediler. Gaz odalarını yıkmaya, krematoryumları parçalamaya, kullanılan aletleri yok etmeye başladılar. Kamplardaki sağ kalan insanlar ise dışarı çıkarılıp yürümeye zorlandılar. Berlin'e yapılan ölüm yürüyüşlerinde yüz binlerce insan açlık ve yorgunluktan öldü. Savaşı kazanan müttefik kuvvetler nihayet kamplara girdi. Buldukları insanların birçoğu açlıktan ve hastalıktan ölmek üzereydi. Böylece Naziler buradaki vahşeti daha fazla gizleyemediler. Tüm dünyanın olan biteni öğrenmesi uzun sürmedi. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde kamplarda ve diğer alanlarda sistematik bir şekilde sırf Nazi yönetimine karşı olduğu için ya da ırkından ve sağlık durumundan ötürü öldürülenlerin sayısı en geniş tanımıyla 17 milyondu. Bunun içinde Sovyet vatandaşları, savaş esirleri, eşcinseller, muhalifler, Romenler, Polonyalı milliyetçiler ve engelliler de vardı. Böylesine büyük bir soykırım ve acının altından kalkan Yahudi toplumu şimdi Filistin halkına benzer acılar yaşatıyor. Milliyetler, ırklar değişiyor ancak acı ve gözyaşı hep aynı kalıyor. Öte yandan Alman toplumu da en azından aklı selim olan kesimi kendi açılarından aynı şeylere gebe olabilecek yeni kıvılcımları harlanmadan söndürmek istiyor. Umut edelim ki dünya karanlık, korku ve acı dolu günleri artık geride bıraksın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.